Hepinize yepyeni bir videodan merhabalar. Merhabalar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle neden bu kadar uzun zamandır buralarda olamadığımızı açıklamakla başlamak istiyorum bu videoya. Bir kere ülkece üst üste zor günler yaşadığımız için en başta bir süre ara vermek istemiştik. Yani içimizden bir video paylaşmak gelmemişti. Hemen sonrasında da aslında yaz mevsiminin yaklaşmasıyla ülke genelinde ve yurt dışında çok fazla kozmetik seminerleri, kozmetik kongreleri olduğu için eşim iş sebebiyle çok fazla seyahat etmesi gerekiyordu. Bu süreçte aslında ben daha çok Instagram'da aktiftim ama YouTube hep aklımızın bir kenarındaydı ve bir an önce YouTube'da da içerik paylaşmak istiyorduk ve çok şükür bugün sonunda tekrar bir aradayız. Bu yüzden de çok mutluyuz, birazcık da heyecanlıyız. Her şey sanki sıfırdan başlıyormuş gibi. Evet, gerçekten öyle oldu yani. Çok heyecanlıyız. Ve bugün güzel bir konu seçtiğimizi düşünüyoruz. Bizim için en azından çok keyifli olacağına inandığımız bir konuyla bugün karşınızdayız. Bugün kozmetik sektörünü konuşacağız. Yani aslında şöyle, biz iki kimyager, daha doğrusu bir kimyager, bir kimya mühendisi olarak birbirimize sorular soracağız bugün ve toplamda 10 tane sorumuz var. Bu 10 sorunun 6 tanesi birbirimize sorduğumuz sorulardan oluşacak. 4 tanesi de ortak cevaplayacağımız sorulardan oluşacak. Hazırladık. Kağıtlarımız da burada hatta. Ama her soru için 1 dakika. 1 dakika süremiz var. Evet, bir de böyle bir detay var. Hepsinden önce kısaca kendimizden bahsedelim istiyorum. Çok kısa. Ben ismim Ceren, biliyorsunuz zaten, ve Marmara Üniversitesi Kimya Bölümü mezunuyum. Yüksek lisansımı da yine Marmara Üniversitesi'nde tamamladım. Türkiye ve Almanya'da toplamda 8 yıl olmak üzere kıdemli ürün geliştirici ve kalite kontrol müdürü olmak üzere tecrübem var. Ben de kimya yüksek mühendisiyim. Lisansımı Fırat Üniversitesi'nde, yükseğimi de 9 Eylül'de tamamladım. 14 yılı geçkin bir süredir sadece ve sadece kozmetik endüstrisinde ürün geliştirici olarak tecrübem var. Biz kendimizi ayaklı Rossmann olarak ya da ayaklı Gratis ya da Douglas olarak tanımlayabiliriz. Yani orada gördüğünüz tüm ürünleri üretebilecek kapasite ve bilgi birikime sahip insanlarız. Evet, kısaca kendimizden bahsettikten sonra da bugünkü sorularımıza geçebiliriz. İstersen bir ben sorayım, bir sen sor, o şekilde ilerleyelim. Olur. Ve dediğim gibi her bir soru için 1 dakikalık süremiz var. Hatta buradan da kronometremi hazır ettim. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki buradaki soruların çoğu hem sosyal medyada sizler tarafından gelen hem de bizim çevremiz tarafından bize sık sık sorulan sorulardan oluşuyor. Özellikle onları seçtik ve 10 tane sorumuzu hazırladık. Önce ortak soruyla başlamak istiyorum. Evet. Aynı sektörde çalışan iki kimyagerin evli olması iş hayatınızı nasıl etkiliyor? Evde formülasyon konuşuyor musunuz? Öncelikle çok güzel bir soruyla başladık. Bu soruya ilk olarak ben cevap vermek istiyorum. Bana göre olumsuz bir tarafı yok. Bana göre aynı sektörde olmamız, aynı sektörde çalışıyor olmamızın çok güzel yanları var. Şimdi şöyle ki biz bir süre birlikte çalıştık ama ayrı da çalıştığımız zamanlar oldu ve ayrı çalıştığımızda özellikle farklı müşterilerin farklı talepleri olması sebebiyle hep canlı kaldık. Yani benim eksikliğimi Mustafa tamamladı, onun eksikliğini ben tamamladım. Yani insanlar neler istiyor, şu anda neler trend, neler daha çok satılıyor, müşteriler neleri talep ediyor, neleri istiyor. Hani bunları mesela aramızda konuşuyoruz. Bu sektör çok keyifli, çok eğlenceli ve canlı bir sektör olduğu için biz bunu konuşurken iş konuşuyormuşuz gibi hiç hissetmedik. Yani hep böyle keyifli ya da benim yaptığım bir ürünü eve numunesini getirdiğimde işte birlikte deneyip yorumlamak, onun yaptığı ürünleri keza yorumlamak. Bunlar bizim için hep keyifli şeylerdi. Evde formülasyon konuşuyor muyuz? Konuşmakla kalmıyoruz. Ufak da bir laboratuvarımız var. Hobi olarak kullandığımız. Oraya iniyoruz ve kafamızdakileri anında deneyimleyebiliyoruz. Evet. Yani durum çok da parlak aslında bizim için. Güzel bir his. Evet. Sen ne düşünüyorsun? Eşimin söylediğine katılıyorum. Bununla birlikte sektörde meydana gelen yenilikleri daha kolay takip edebiliyoruz. Çünkü birimizin bakış açısından kaçsa ötekimiz yakalayabiliyor. Ben bir şeyi gözden kaçırdığımda ya da bir formülasyonum yolunda gitmediği zaman o zaman eşimin arkasında olduğunu bilmem benim kendime olan, sektördeki kendime olan özgüvenimi daha da arttırıyor. Evet. Bir erkek olarak neden kozmetik sektörünü seçtin?
Çevrenden bu konuda ön yargı aldın mı? Bence çok güzel ve çok yerinde bir soru. Evet, öncelikle ikinci kısımla başlıyorum. Çevremden ön yargı aldım mı? Evet, gerçekten çok ön yargı aldım. Özellikle skincare'dan make-up e, bölümüne geçtiğim zaman çevremdeki özellikle kız arkadaşlarım bana her zaman dedi ki ulan sen ne anlarsın make-up ürünlerinden. Tabii intikamım acı oldu. Hepsine de özür dilettirdim. Bununla birlikte neden kozmetik? Çünkü geri dönüşü anında. Anladın mı? Ben insanları mutlu etmeyi çok seviyorum. Bir ürünü üretiyorsun. Sonra onu insanlara veriyorsun. İnsanlar o ürünü kullanıyor. Etkisini ve faydasını gördüğü anda sen meslekte ne kadar başarılı olduğunu onların yüzünden okuyabiliyorsun. Tamamen ve tamamen feedback'ten dolayı. Yani hızlı feedback'lerden dolayı ben kozmetik sektörünü seviyorum. Şimdi benim sana ilk sorum geliyor. İşin içerisinde olan bir kimyager olarak günlük kullandığın ürünlerini kendin mi üretiyorsun yoksa hazır mı alıyorsun? Ya evet. Çevremde bu yani en çok duyduğum soru. Şimdi şöyle, bu aslında üründen ürüne değişir arkadaşlar. Yani bu bir makyaj ürünüyse durum farklı. Kişisel bakım ürünüyse durum farklı aslında. Günlük hayatımda çok fazla makyaj yapan biri olmadığım için ve en fazla eyeliner'a ve maskaraya önem verdiğim için aslında bu ürünlerde küçük dokunuşlar yapıyorum. Yani mesela nedir? Kirpik köklerini besleyen, kök hücre eklemeleri yapabiliyorum mesela. Onun dışında kişisel bakım ürünlerimin %80'ini kendim üretiyorum diyebilirim. Geri kalan kısmını da bazılarını direkt kullanıyorum, çok güvendiğim markaların, ama bazılarını revize ediyorum. Yine kendi cildimin ihtiyaçlarını en iyi kendim bildiğim için ve bu sektörün yani kozmetiğin de mutfağında olduğum için tabii ki de bu yeteneğimden elimden geldiğince yararlanıyorum. Almanya'daki kozmetik sektörüyle Türkiye'deki sektör arasında ne gibi temel farklar var? Almanya'daki tüketiciler temiz reçete istiyorlar, yeşil reçete istiyorlar ve para ödemeye hazırlar ama ödedikleri paranın da karşılığını görmek istiyorlar. Yani tüketiciler araştırıyor, içerikler konusunda bilgi sahibi ve her zaman adam etiketin içeriğini okuyarak alıyor. Ama Türkiye'deki tüketicilerin ne yazık ki bana göre %70'i bilinçsiz şekilde ürün tüketiyor. Bir, bilinç farkı var. İki, firmalar da evet gerçekten kalite üretmeye özen gösteriyor diyebilirim. Evet. Evet, şimdi bir ortak sorumuz geliyor arkadaşlar. Müşterilerden gelen en sinir bozucu, mantıksız ve sık sık tekrar eden talepler neler? Ben mi cevap vereyim önce? Tabii ki de ben saysam çünkü Everest Dağı'nı aşar. İlk aklıma gelen şeyi söylemek istiyorum. Benchmark mevzusu. Benchmark'ta arkadaşlar müşteriler örnek bir ürün getirir, satın alır, getirir ve ben buna benzer olsun istiyorum ya da ufak değişiklikler talep eder. Ama hani sizin elinizde bir örneğiniz olur normal şartlar altında. Ama bazı müşteriler, özellikle Türkiye'de bunu çok yaşıyorduk. O ürünü gidip satın almak istemiyor, ona para ödemiyor. Mesela internet sayfasından o ürünü buluyor ve o ürünün renginin bilgisayar ekranına bakarak çalışılmasını istiyor. Yani elimize bir örnek vermediği için fiziksel olarak biz de ekrandan bakarak bu rengi çalışmak zorunda kalıyoruz. Ya da dokusuna bakamadan ürünün. Bu tam bir saçmalık. Birçok müşterinin de asla değiştiremediğimiz bir konu. Benim için en sinir bozucu bu. Çünkü her bilgisayarın rengi farklı, ekran rengi filtresi farklı, telefondan bakınca ayrı. Yani bu bence kabul edilebilir bir müşteri talebi değil bence. Beni en çok şaşırtan ya da en çok üzen influencerların talepleri oluyor. Ya da sosyal medya fenomenlerini. Çünkü bu insanlar belli bir kitle yaratıyor ve bu kitlelerin ne yazık ki çoğu henüz ortaokul ve lise çağındaki genç çocuklarımız. Bu kitleye güveniyorlar ve kalkıyorlar bir marka çıkartıyorlar. Çünkü hedef kitleleri o. Ondan sonra bu markayı çıkartırken hiçbir zaman onlara güvenen, onlara inanan ya da onlara sempati duyan insanların cilt sağlığını düşünmüyorlar. Minimum ürün, maksimum para. Bu politikayla hareket ediyorlar. Bu sebepten dolayı zaten hiçbirisi de piyasada hani kalıcı olamıyor. Yani kalitesiz ürünü fahiş fiyatlara satmaya çalışıyorlar ya da yine kalitesiz ürünü fiyat performans gösterip satmaya çalışıyor. Oranında satmak istiyorlar ama her halükarda ürün kalitesiz olduğu için tabii ki
Yani kitlelerine aslında zarar vermiş oluyorlar tabii. Ya mesela arkadaşlar, hepinizin bayağıdır hayatında olan bir sosyal medya fenomeni bir gün benden bir ruj istemişti. Talepleri şunlardı: ruj en az 14 saat dudakta kalacak da, hiçbir türlü dökülme olmayacak da, çok güzel olacak da, bilmem ne de falan filan saydı. Ondan sonra ben kendisine hemen, daha önce öyle bir formülasyon çalıştığım için fiyat teklifi verdim. Dedim ki ben bu ürünü sana şu fiyatı yaparım ve haftaya gel al, kaç renk tonu da istiyorsan benim için fark etmiyor. Dedi ki ya dedi, bunun dedi fiyatı, yani tane fiyatını dedi şuna dedi düşürmeliyiz dedi. Ben dedim ki düşürmeliyiz diye bir şey yok. Sen bu hikayeyi biliyorsun. Ben dedim ki düşürmeliyiz diye bir şey yok. İsteğim var ve bunun bir maliyeti var. Vermeden almak Allah'a mahsustur. Hesapla dedim otomatikman. Dışarıda su, o zamanlar 1,5 litrelik su 1,5 liraydı. Dedim ki dışarıdaki su dedim 1,5 lira ve sen dedim yani %100 bunun içine su koysam bile yine dedim ambalajı yüzünden senin talep ettiğin fiyata gelmiyor. Biraz mantıklı dedim ya. Ben de dedim ki o zaman sen git arkadaşım su sat, yani yapacak bir şey yok. Çünkü istediğin ne, ödemek istediğin ne? Beni en çok bu rahatsız ediyor. Özür dileriz bu arada bir dakika kuralına uyamadığımız için. Ama ciddi ve önemli bir soruydu. Evet. Peki ne zaman tamam ya ben bu işi artık yapıyorum, ben artık oldum dedin? Bu sorunun cevabı benim için çok net. İstanbul'da çalışırken kozmetik sektörüne tam zamanlı olarak ilk adım attığım firmada 3. ayımdayım. Ve önemli bir müşterinin lip gloss ürünü için herkes seferber olmuş durumdaydı. Konu da şöyleydi kısacası. Daha önce çok fazla seri bizim firma tarafından geliştirilmiş ve üretilmiş lip gloss'un. Ancak bu lip gloss'un içerisinde çok fazla sedef var ve o sedeflerin de çoğu artık üretimden kalktığı için ona muadil sedefler bulunması gerekiyor ve aynı rengin yakalanması gerekiyor. Konu bu. Ama mevcut sedeflerle kimse bu ürünü aynı şekilde getiremiyor. Çünkü neden? Firma sonuçta bir müşteri kitlesi var ve müşteri bu ürünü almaya devam ettiğinde bir önceki seriden farklı olduğunu fark edecek. Müşteri de bunun olmasını istemiyor. Neyse ben bu koşturmacayı fark ettim. Dediğim gibi 3. ayımdayım. Daha deneme süremdeyim. Daha çok yeniyim. Ama o kadar uğraşıyorlar ki böyle bir özgüvenle denemek istedim ve bir köşede herkesten habersiz bu ürünün rengini getirmeye çalıştım. Denedim ve bana göre olduğu noktada da gidip şefime gösterdim. Şefim şok oldu. Hemen yukarıya çıkıp patrona gösterdi. Patron bu olmuş dedi. İnanamadılar, yani günlerce olan uğraşın hani benim yeni başlayan bir elemanın bu seviyeye getirebilmesine inanamamışlardı ve hatta ben hemen ertesi gün zam almıştım. Bu benim için dönüm noktasıydı aslında. Evet, ben bu sektörde demek ki başarılı olacağım, demek ki bir şeyler yapabiliyorum. Daha 3. ayımda bile bunu başarabildim demiştim. Influencerlar ya da markalar seni en çok hangi konuda zor durumda bırakıyor? Ya şimdi tabii ki de her influencer ya da her marka demin bahsettiğim şekilde davranmıyor. Bazıları geliyor gerçekten kalite üretmek istediğini söylüyor. Saatlerce toplantı yapıyorsun. Yani ben baktığım zaman helal ve buna da bu yakışırdı diyorum. Ondan sonra ürünü üretiyorum. Mükemmel bir hassasiyetle üretiyorum. Ondan sonra bu ürünü gönderiyorum. Ürüne onay alıyor. Sen diyor kralsın diyor. Ben diyor hayatımda böyle bir hissiyat görmedim diyor. Onu diyor, bunu diyor. Nasıl övüyor? Ondan sonra doğal olarak bunun fiyatı gidiyor. Gelen ikinci cümle. Ama fiyatı benimle alakalı bir durum değil. Bunun fiyatı gidiyor. Fiyatı görünce ya her şey çok iyi, güzel ama bunun fiyatını şu fiyata indiremez miyiz? Ve indiremeyiz dedi. Yani indiremez miyiz dediği fiyat da öyle 1-2 sent ya da 3 centlik bir durum değil. Yani Yarı 2 fiyatına lira, yani. aynen öyle 2 liralık bir teklif vermişsin, adam diyor ki 1 liraya indiremez miyiz? Beni en çok yoran bu. Yani bunu açıklamak. Çünkü bu ne demek? Ben sana 1 euroluk ürün de sunabilirim. Tamam mı? Ama kabul edeceksin. Aynı performansı da beklemeyeceksin. Öyle. Mercedes, Renault gibi. Öyle. Evet, şimdi benim senin şahsına son sorum geliyor. Sektördeki ve ya da bunu değiştirelim. Sosyal medyadaki en büyük bilgi kirliliği sence ne? Kozmetik ürünler hakkında. Bence şöyle arkadaşlar.
kozmetik sektörüne dair en ufak bir fikri olmamış. Yani bu işin eğitimini almamış insanlardan bahsediyorum. Sanki yıllarca bu işin eğitimini almış gibi, sanki ham maddeleri tanıyormuş gibi, Hı hı. etkenlerini biliyormuş gibi sosyal medyada bununla ilgili bilgi paylaşması ve ne yazık ki de halkımızın büyük bir çoğunluğunun da bunlara inanması ve buna göre hareket etmesi. Bence yani ben bu soruya bu şekilde cevap verebilirim. Ben de aynı şekilde cevap verirdim. Yani özellikle beni biliyorsun, bu konuda birazcık avcılığa başladım son zamanlarda. Hı hı. Bir eczacı olarak yaza girerken önerdiğim ürünler. Bakıyorsun videoya. Ürünü buluyorum mesela. Ondan sonra bir bakıyorum içerisinde hormon bozucu ve çevreye, özellikle mercanlara zararlı adamlar ürünün içine basmış ve sen eczacı olarak bu ürünü öneriyorsun. Yani rezillik. Her konuda bilgi kirliliği çok fazla sosyal medyada bu arada. Ama kozmetik sektöründe de oldukça fazla. Bir tane video yapmışlar. Sakın cildinizde kuyruk yağı içeren krem kullanmayın. Çünkü kuyruk yağı içeren ürün kullandığınız zaman gözaltı torbalarınız küçülür. 20 yaş gençleşirsiniz, bilmem ne bilmem ne. Arkadaşlar, alakası yok. Kuyruk yağının öyle bir etkisi yok, bu bir. İkincisi, kuyruk yağı içeren bir ürünü yüzünüze süremezsiniz. Çünkü kuyruk yağının o kokusunu hiçbir parfüm bastırmaz bir ürünün içerisine. 3. Eğer kuyruk yağını içeren kremleri cildinize sürdüğünüz zaman cilt bunu otomatikman absorbe eder ve cildinizin sebum dengesini bozarsınız. Bu da cildinizde aşırı derecede bir akne oluşumuna, yani sivilcelenmeye sebep olabilir. Gözeneklerinizi tıkar. Şimdi ortak sorulardan 3. sorumuz, sondan bir önceki sorumuzu soruyorum. Hangi ünlünün senin geliştirdiğin ürün ile önemli bir etkinlikte sahneye çıkmasını isterdin? Ya şu anda bile hatırlayınca tüylerim diken diken oldu ama Ben biliyorum cevabını. yani bilmiyorum bu video ona ulaşır mı ya da bu videonun kesiti ona ulaşır mı, ama Sertab Erener ve Eurovision'da sahne aldığı tüm sahne arkadaşlarının, back vokal ve dansçı arkadaşlarının gerçekten A'dan Z'ye bütün makyaj malzemelerini ben üretmek isterdim. Çünkü o bize öyle büyük bir gurur yaşattı ki, onun bize yaşattığı bu gururda bir tuz tanesi kadar emeğim olmasını çok isterdim. Eyeliner'ından tut, bronzer'ından tut, yani her şeyi, bütün makyaj ürünlerini ben üretmek isterdim. Gerçekten. Yani Tahmin tek hayalim ettiğim cevap. buydu. Tek hayalim. Hayal. Evet. Benim için de aslında ben 2 kişi söylesem olur mu? Olur, hadi söyle. Benim için de 2 kişi, yani ikisi de oyuncu bu arada. İkisinin de duruşunu çok beğendiğim için, yani duruşunu çok beğendiğim için derken hani hiçbir zaman kendilerinden ödün vermediklerini düşündüğüm için ve ben böyle insanlara çok saygı duyuyorum. Hele ki bu tarz sektörlerde. O yüzden ben Şebnem Bozoklu ve Ezgi Mola derdim. Onların benim ürettiğim kozmetik ürünleriyle, benim ürettiğim ürünlerle makyaj yaparak, ne bileyim, bir Altın kelebek. altın kelebek olabilir, aynen. Yani önemli bir etkinlikte sahne almalarını çok isterdim ve çok da gurur duyardım. Ama dediğin gibi hayal. Ama olsun. Tatlı bir soru. Değil mi? Şimdi son sorumuz. Bu da ortak sorumuz. Artık kişisel sorularımız bitti. İşin mutfağında olan 2 kimyager olarak neden kendi kozmetik markanızı kurmuyorsunuz? Ay bu da bu bence bize sorulan sorular içerisinde en baştadır yani. Evet, ben bu sektöre girdiğimden beridir A'dan Z'ye kime el uzattıysam, kime bir ürün verdiysem denemesi için ya da bir ihtiyacına çare olabilmek için herkes bana bunu sordu. Dedi ki, hani neden kendi markanı oluşturmuyorsun? Tabii daha sonra hayatıma sen girdin, evlendik. Artık diyorlar ki, hani hadi tek de değilsin, Tek de anladın değil, mı? evet. Yani 2 kişisiniz, neden kendi markanızı oluşturmuyorsunuz? Arkadaşlar, cambazla soytarı aynı ipte oynamaz. Yani ben şu anda bu kadar bilgi birikimle
böyle saçma sapan influencerların tamamen bilinirliğinden dolayı hani ürün satabildiği, sıfır etkili ürün satabildiği bir sektörde şu anda kendi markamı çıkartmam. Öncelikle bir ortalık bir temizlensin. Bunlar amaçlarına ulaşamasın. Daha sonradan markayı yaratmak zaten bizim bir hayalimizdi. İsmimiz de var. Hatta şimdiden üzerinde çalışmaya başladık. Çünkü öncelikle bunun için birazcık eğitim aldık arkadaşlar. Ben öyle tamam ben bu işi biliyorum ya da eşim biz bu işi biliyoruz. Tamam biz bu ürünü üretiriz yarın satarız gibi bir bakış açısıyla yaklaşmadık. Çünkü bu ileride bizim tökezleyeceğimiz anlamına gelir. Öncelikle mesela eşim şu anda marketing Weiterbildung'ları yapıyor. Yani marketing üzerine sektörel eğitim alıyor. Ben keza yönetim üzerine sektörel eğitimler alıyorum. Bu sebepten dolayı evet kendi markamızı oluşturuyoruz. İsmi de hazır, çalışmalarımız da hazır, ürün gamlarımız da hazır. Ben ve eşim biz sahneye çıktığımız zaman hani çocukların pistten alınmasını rica edeceğiz. Çünkü biz gerçekten klinik olarak test edilmiş, gerçekten çok özel ham maddelerle, çünkü sektörün içindeyiz ve biz bunlara ulaşabiliyoruz, ürünler geliştiriyoruz. Zaten yakında bu ürünler çıktığı zaman sizlerden arasında çekiliş yapacağız ve numunecikler göndereceğiz ve sizin denemenizi talep edeceğiz. Birlikte bu markayı oluşturacağız. Böyle bir de düşüncemiz var eğer bize yardımcı olursanız. Yani o yüzden ne diyebiliriz? Belki yarın, belki yarından da yakın. Evet. Biz de kendi markamızı kurmuş oluruz. Bunun için çalışmalara devam ediyoruz yani. Evet, sorularımız bu kadardı. Umarız keyifli olmuştur sizin için. Belki sizin de sormak istediğiniz bize sektörel olarak sorular vardır. Bu 10 soru dışında. Eğer varsa lütfen yorumlara yazın. Zevkle bu konu hakkında daha sonradan tekrar video yaparız. Zaten bu video aslında biz böyle ikimiz de kozmetik sektöründe olduğumuz ve çok fazla soru aldığımız için aslında böyle bir seri de yapmayı düşünüyoruz. Ve aslında bu videoda bu serinin başlangıç videosu gibi bir şey oldu. Evet, hem kendimizden bahsettik hem temel sorulara cevap verdik aslında. Evet. Ama bu konuya gerçekten çok ilgi olduğunu biliyoruz. Daha çok bu kanalda Almanya'daki hayatımızla ilgili yaşantımızdan kesitleri ve sizleri bilgilendirmek için, bu yolda olanları bilgilendirmek için içerikler üretiyoruz ama sonuçta biz de bu sektörde olan bir çift olarak Türkiye'den buraya göç ettik ve Almanya'daki sektörel farklılıklar, Türkiye'deki sektörel farklılıklar hani bunları da konuşuyoruz zaten sık sık ama dediğim gibi bu kanalda biz kozmetik üzerine de videolar olsun istiyoruz. Çünkü gerçekten bize göre o kadar yanlış bilinen konular var ki yani bunları eğer sizlerin de hoşuna gideceğine emin olursak yani yorumlarda fikirlerinizi paylaşırsanız bu konuya ilginizi bizimle paylaşırsanız bizim için de bir motivasyon olur aslında ve daha çok bu konular hakkında yine sizin sorularınızdan ilerleyerek içerikler üretebiliriz. Umarız hoşunuza giden bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize güzel bir hafta diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.